Sarıkamış Harekatı, Türk tarihinin en acı, en hüzünlü olaylarından birisi. Dondurucu soğukta bembeyaz karlar arasında kaybolan umutlar ve yitip giden on binlerce canın sessiz çığlığı. 1914 yılının sonlarıydı. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında katılmıştı. Doğu cephesinde Rus kuvvetleriyle savaşılıyordu. Enver Paşa, kaybedilen toprakları geri almak ve Kafkasya'daki ilerleyişi durdurmak için Sarıkamış Dağları üzerinden bir harekat planladı. Ancak bu plan, insan gücünün sınırlarını zorlayan, doğanın acımasız şartlarını göz ardı eden bir ölüm yürüyüşüne dönüşecekti. 25 Aralık 1914'te Türk ordusu, ağır kış şartlarında Sarıkamış'a doğru ilerlemeye başladı. Yollar buzla kaplıydı, tipi dinmek bilmiyordu. Askerler üzerlerinde ince üniformalar, yetersiz yiyecek ve ekipmanla ilerlemeye çalışıyordu. Günler geçtikçe soğuk kemiklere işledi. Elleri buz tuttu, nefesleri havada dondu. Ama emre itaat eden askerler vatan sevgisiyle yürümeye devam etti. Her adımda bir arkadaşlarının daha yere düştüğünü gördüler ama yine de geri dönmediler. Çünkü dönecek yer yoktu. Sarıkamış Dağları artık yalnızca savaşın değil, ölümün diyarı olmuştu. Askerler Ruslarla savaşmaya fırsat bile bulamadan binlercesi soğuktan donarak şehit oldu. Kimisi sessizce yere yığıldı. Kimisi son nefesinde ailesinin, sevdiğinin adını mırıldandı. Karlar bu kahramanların bedenlerini örttü ve Sarıkamış artık onların ebedi dinlenme yeri oldu. Harekat başarısız olmuştu. Enver Paşa'nın hataları binlerce vatan evladının canına mal olmuştu. Ancak bu onların kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını hiç eksiltmedi. Bu vatan, o kar taneleriyle örtülmüş kahramanların kanlarıyla sulandı. Onlar, gelecekteki nesillerin özgürce yaşayabilmesi için soğuk bir ölümle kucaklaştılar. Bugün Sarıkamış Dağları'na gittiğinizde hala o sessizliği hissedersiniz. Soğuk rüzgarlar sanki şehitlerin son nefeslerini taşıyor gibi. Orada hala karlar altında yatan umutlar var. Ve her yıl binlerce insan bu kahramanları anmak için Sarıkamış'ta yürüyüşler düzenler. Bu topraklarda onların hatıraları sonsuza dek yaşamaya devam edecek. Sarıkamış'ın hikayesi, insan ruhunun dayanma gücünü, vatan sevgisini ve aynı zamanda savaşın acımasız yüzünü bize hatırlatır. O gün donarak şehit düşen askerler, aslında bugün özgürce nefes alan her birimizin yüreğinde yaşıyor. Sevgili dinleyiciler, Sarıkamış'ta yaşananlar bizlere tarihimizden çok önemli bir ders veriyor. Vatan sevgisi, fedakarlık ve dayanışma. Ancak tarih sadece geçmişi öğrenmek için değil, geleceğimizi inşa etmek için de bir rehberdir. Sarıkamış'ı daha iyi anlamak için sizlere şu tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Tarihimizi araştırın. Sarıkamış gibi olayların detaylarını yalnızca anlatılanlarla sınırlı tutmayın. Tarih kitaplarını okuyun, belgeseller izleyin, uzmanların çalışmalarını takip edin. Bu olayları öğrenmek, tarih bilincinizi geliştirmenize yardımcı olur. Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü'ne katılın. Her yıl Ocak ayında düzenlenen Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü'ne katılarak bu kahramanları anabilir, onların ruhlarını yaşatabilirsiniz. Soğuğu, zorlukları bir nebze de olsa hissederek bu fedakarlığı daha derinden anlayabilirsiniz. Tarihi değerlendirin, hatalardan ders alın. Sarıkamış Harekatı, planlama hatalarının ve zorlu doğa şartlarının nasıl büyük bir felakete yol açtığını gösteriyor. Tarihten çıkaracağımız ders, hayatımızda önemli kararlar alırken daha iyi düşünmemiz ve hazırlıklı olmamız gerektiğidir. Geçmişin acılarını unutmadan geleceğe daha bilinçli bir şekilde yürümek en büyük görevlerimizden biridir. Minnet ve şükranınızı unutmayın. Bugün üzerinde yaşadığımız bu topraklar, Sarıkamış'taki ve nice cephedeki kahramanlarımızın fedakarlıklarıyla bize emanet edildi. Minnet ve şükran duygularımızı kalplerimizde taşımak, onların ruhlarını yad etmek bizim borcumuzdur. Unutmayın, tarih bizden uzak bir masal değil. Geçmişimizin izleri ve geleceğimizin pusulasıdır. Sarıkamış'ı anlamak yalnızca o günleri değil, bugün sahip olduğumuz değerleri de daha derinden hissetmemizi sağlar. Sevgili dinleyicilerim, bugün Sarıkamış'ın karla örtülü destanında kaybolduk. Kahramanlarımızın sessiz çığlıklarını birlikte duyduk. Şimdi ise sözleri burada noktalıyoruz. Sizleri şömine ateşinin huzurlu sesi ve bizim için hazırlanan dinginleştirici fon müziğiyle baş başa bırakıyorum. Sesi açın ve gözlerinizi kapatın. Huzurlu bir gece, güzel rüyalar ve sevgiyle dolu anılar sizinle olsun. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.